Faruk, yine mi? Daha önce de bunun son olacağını söylemiştin. Ve daha önce de. Artık ailen tarafından gurur duyulmak, arkadaş grubun tarafından saygı görmek ve de güzel bir partner istemiyor musun? Ancak sanırım bunların hepsi bir istek olarak kalmaya devam edecek. 5. 6. sınıf zamanı. Daha ortaokulun en başlarındayız. 11-12 yaşlarındayım belki. Ve ilk defa o zaman erotik videolarla karşılaştım. Tam olarak porno değildi. Ama yine de işte yarı çıplak kadınlar dans falan ediyordu videolarda. Ve bununla başlayan düzenli porno tüketimim lisenin sonlarına kadar sürdü. Şu bayramlarda akrabaların sorduğu soruları bilirsin. İşte sevgilin var mı? İşte kız arkadaşın var mı? Kızlarla aran nasıl? Kuş ötüyor mu falan. Ve benim de verdiğim cevap her zaman aşağı yukarı aynıydı. Derslerime odaklanıyorum, kızlarla ilgilenmiyorum. Bunu ergenliğe yeni girmiş. Daha hani böyle hormonları tavan yapmaya başlayan, vücudunda bir değişiklikler gözlemleyen bir erkek söylüyor. Ama niye? Ben bu yalanı o kadar fazla satardım ki insanlara ki o zamanlar yalan olduğunu ben de farkında değilim. Kendimi de kandırmışım. Artık bir yerden sonra bayramlığa gittiğimiz zaman birisi bana bu soruyu yönelttiğinde direkt babam araya girerdi. Derdi ki ha yok ya işte o öyle kızlarla falan ilgilenmiyor ya o daha çok derslerine odaklanıyor falan. Ve o zamanlar bu bana o kadar normal geliyordu ki. Ya zaten diyordum yani ben kızlarla ilgilenemem, ikisi aynı anda yürümez falan yani. Küçük çocuğum ve kendimi bunlara inandırmışım. Ve ben bunun yalan olduğunu geçen ay fark ettim. Bildiğin üstüne düşünürken. Dedim ki ulan ben ortaokulda kendime bunu yalan söylüyormuşum bildiğin. Aslında böyle bir durum yok. Sadece konuşmaktan çekiniyorum. Sadece beni beğenmeyecekleri için ya da beğenmeyeceklerini düşündüğüm için konuşmuyorum onlarla. Ki oysa eve gittiğim zaman beni koşulsuz şartsız kabul edecek. Güzelliği kusursuza yakın. Envai çeşit kadın var zaten. Tek yapmam gereken yalnız olmak. Neden dışarıdakilerle bir de konuşup zamanımı harcayayım ki? Sonuçta telefonumdakiler, bilgisayardakiler zaten daha güzel. Soru da sormuyorlar. Bu benim küçük yaşta pornoyla karşılaşma hikayemdi. Ve o zamandan daha sonra oluşan eziklikle birlikte gelişen bir alışkanlık, belki bir bağımlılık. Hoş zamanlar değildi. Hemen içini karartma. Bir tane sana güzel bir anı anlatayım. Bu tarz bağımlılıklardan kurtulmaya başladığım zaman özellikle böyle artık 1 ay boyunca, 2 ay boyunca izlemeden gidebildiğim zamanlar ya da kendime dokunmadan bir gün sınavdan çıktım. Ve sınav partnerim bir tane kızdı ve çok hoş bir kız. Ben beğendim en azından. Çıkarken normalde işte aklına işte konuşsam mı konuşmasam mı diye bir sürü soru gelir düşünürsün. Ulan dersin işte konuşsam ne olacak şöyle böyle bir sürü böyle sağdan soldan gelen yalanlar. O an çok düşünmedim. Çünkü ya belli bir süre kendine dokunmadığın zaman bilirsin abi. Bir tık daha dışarıdakilere karşı atılgan olursun. Bir tık daha konuşma isteğin olur. Kadınlara karşı özellikle. Dedim ki konuşacağım. Konuştum. Biraz muhabbet ettik, biraz şakalaştık. O da İzmir'de oturuyormuş vesaire. Instagram'ını aldım en sonunda. Ve bu bana şunu kanıtladı. Gerçekten ne kadar kötü yerlerden gelirsen gel ya da ne kadar özgüvenin eskiden düşük olursa olsun, ne kadar küçük yaşta izlemeye başlamış olursan ol bazı içerikleri ya da ne kadar büyük bir porno bağımlılığın olursa olsun, yeterince uzak durduğun zaman bunlardan kurtulabiliyorsun. Tüm bu etkileri silebiliyorsun. Ve bu videoda hem ben nasıl yaptım hem de sen nasıl yapabilirsin onu anlatacağım. Sana güzel bir yol haritası çizeceğim. Porno beynindeki prefrontal korteks denen şu alın kısmında bulunan beynin bölgesine çok fena zarar veriyor. Bayağı çatır çutur çürütüyor. Senin hafızanı ve öğrenme becerilerini kötü etkiliyor. Çünkü prefrontal korteks bunlardan sorumlu. Ya bildiğin hafızan daha kötü oluyor. Bir şeyleri hatırlamakta zorlanıyorsun ve bir şey öğreneceğin zaman öğrenmeni zorlaştırıyor. Ki hayat zaten bir öğrenmektir yani. Sürekli bir şeyler öğrenirsin. İlla bunu okuldan ibaret görme. En basitinden bir kitap okuduğun zaman oradaki karakterin ismini bile daha geç öğreniyorsun. Öyle düşün ya. Ha belki şu an bunu fark etmeyebilirsin ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bunları görürsün. Gerçekten dersin ki ulan eskisi gibi hatırlayamıyorum, eskisi gibi öğrenemiyorum. Bu saydıklarım zaten yeterince senin akademik ya da genel olarak hayattaki başarını olumsuz etkilemeye yeterli. Ama bunun yanında bir de şöyle bir etkisi var. Sen porno izlediğin zaman senin dopamin seviyelerin yüksek kalıyor. Aşağıya düşmüyor. Normalde bir dondurma yersin, o sana anlık bir zevk verir. Dersin ki of işte ne kadar güzel bir dondurma, şeker meker. 5 dakika sonra canı sıkılır, ulan dersin niye yedim. Ama pornoda böyle bir durum yok. Sen bunu belki fark etmiyorsun ama porno izledikten sonra o saatlerce hala dopamin seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor. Aha da tablo. Bunun yanında bir de şu ekleniyor. Şimdi insanlar olarak hala bir hayvansın ister istemez. Senin beynin şu anda hala savana zamanlarında mıyız yoksa güncel teknoloji devrimini yaşadık mı bilmiyor. Senin insan olarak 2 tane nihai amacın var. Birincisi hayatta kalmak. İkincisi neslini sürdürebilmek. Ve boşaldığın zaman sence ne oluyor? Sen neslini sürdürdüğünü zannediyorsun. Sonra üstüne gelen şey uyuşukluk. Çünkü sen o günlük zaten görevini tamamladın. Seni erişkinliğe kadar büyüttü. Beslendin, korundun. Artık erişkinliktesin ve boşalıyorsun. Güzel. Artık ürüyorsun da demek ki. Günün geri kalanında hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor kısacası. Yatsan da olur. Üstüne bir rahatlık çöküyor. Böyle diyorsun oh tamam ya. Bugün pek bir şey yapasın da kalmıyor. Zaten porno da izledin. Dopamin seviyeleri öküz gibi yüksek. Şu anda tek yapmak istediğin şey birkaç saat sonra belki tekrardan porno izlemek. Ve ders çalışmak değil. Çünkü o çok daha az dopamin salgılatıyor. Değil mi? Dopamini zaten biliyorsundur da.
İnsanların çok konuşmadığı krep denen bir molekül var. CREB. Bu krep senin dopaminle antagonist çalışıyor. Yani ters etkili. Sen dopamini salgılattığın zaman işte böyle biraz daha motivasyonun yükseliyor vesaire ama krep de bunun tam tersini yapıyor. Vücutta çok fazla dopamin salgılandığı zaman krep diyor ki abi sen birazcık rahat ol, sen birazcık bir sakinleş, kendine gel. Daha yeni çok büyük bir haz yaşadın, birazcık dinlen, bunun keyfini çıkar. Televizyonlarda hep şunu izlemişsindir. Bir erkekle kadın sevişir, karıyla koca genelde. Sonra erkek döner götünü yatar. Bir anda uyumaya başlar. Adam yoruldu çünkü. Artık o hazzı yaşadı, artık birazcık dinlenebilir. Nihai amacını yerine getirdi çünkü. Krep bunu sağlıyor. Sen gidiyorsun, açıyorsun laptopunu, pornonu izliyorsun, mastürbasyonunu yapıyorsun. Dopaminin köpek gibi salgılanıyor ve krep de salgılanıyor. Çünkü onu bastırması lazım. Bu sefer ne oluyor? Salgılanan krep seni aile ilişkilerinden daha uzak tutuyor. Sosyalleşmekten. Çünkü uyuşuksun, dışarı çıkasın yok. Başka bir şey yapasın yok. Spora gidesin yok. Hala dopaminin de çok yüksek. Sonuçta porno son 10 yıldır, 20 yıldır görsel olarak önümüze sunulan bir şey ve beynin buna alışık değil. O dopamin seviyeleriyle mücadele edemiyor. Ha, meyve yesen anlaşılır. Bir tane ayı öldürsen anlaşılır. Beynin porno ne bilmiyor ki. Dopamin hala çok yüksek. Onu bastıramıyor krep. Ama uyuşuksun da. Hala motivasyonun var dopaminin yüksek olduğu için. Hala porno izlemek istiyorsun. Bu sefer yaptığın şey krep ne kadar yüksek olursa olsun tekrar porno izlemek. Daha çok artan dopamin seviyeleri. Daha çok artan krep seviyeleri. Bu ne oluyor? 1-2 yıl sonra senin depresifleşmene, yalnızlaşmana, arkadaşlarına karşı soyutlaşmana, özellikle kadınlara karşı uzakta kalmana yol açıyor. Genelde porno tüketimi çok erken yaşta başlar ve İnsan beyninde 24 yaşına, 25 yaşına kadar o esnekliğini korur. Yani yeni bir şeyler öğrenmek için çok isteklidir ve dopamin de çok hassastır. Yani sen herhangi bir şey yaparsın, dopaminin bir anda artar, bir anda azalır. Çok hızlı öğrenirsin ve aslında bu dopaminin hızlı artıp azalması da sürekli sağdaki, soldaki farklı şeylerle ilgilenmene ve onları da çok rahat bir şekilde öğrenmeni sağlar. Baktığın zaman çok mantıklı. Ama pornoya geldiğin zaman bu çok ters işliyor. Çünkü sürekli farklı kadınlar var. Elinin altında değil. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kadın var. Ve sen bir tanesini izliyorsun. Okey tamam bundan sıkıldım. Hop ikincisine geçtim. Hop üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine. Daha gençsin. Mesela köpeğe zili çalarsın ve hani o köpek bir şeye komutlanmıştır ya. Atıyorum yemek saati geldiği zaman zil çalıyorsan yemek saati geldiğini anlar. Senin beynin de böyle çalışıyor. Evden birisi çıkıyor. Hop hemen fikir geldi. Tuvalete giriyorsun. Hop hemen fikir geldi. Niye? Çünkü daha önce de bu mekanlarda ya da bu zamanlarda bu eylemi gerçekleştirdin. O yüzden ne zaman kendini bir daha burada bulsan tekrar aklına o eylem geliyor. Öğrenmişsin bunu artık. Çok hızlı bir de alışkanlık geliştiriyorsun. Gençsin. Bir de bunun sıkıntılı tarafı şu. İnsanlara gidip de işte porno işte sana yanlış bir şekilde seks yapmayı öğretiyor dediğinde yo aslında ben onlardan öğrenmiyorum ya sadece zevk için yapıyorum denebiliyor. Ki bunda şöyle bir sıkıntısı var. Sen bunu bilinçli olarak fark etmeyebilirsin ama genç birisi bunu gördüğü zaman insanlar demek ki böyle sevişiyor. Ben de böyle sevişmeliyim diyor. Ama diyelim ki böyle demiyorsun. Tamam sen farklısın. O zaman da şöyle bir sıkıntısı var. Atıyorum daha önce yüzüne bakıp ne kadar gülümsüyor benim sevgilim, benim sevdiğim kadın deyip onun yüzüne bir şefkat duyduğun zamanlar belki gelip geçiyor ve artık o kadının yüzüne boşalmak istiyorsun. Porno seni buna koşullandırıyor. Çünkü yüzlerce kez, 200 kez, 300 kez, 500 kez görüyorsun. Bunun farkında değilsin ve diyorsun ki nasıl yani çok iğrenç. Ya da belki söylediğim şey sana çok saçma gelmemiştir. Çünkü içten içe böyle bir fantezin olduğunu, böyle bir fantezi geliştirdiğini fark etmişsindir. Durumun ne olursa olsun bu bir gerçek. Ya da artık o narin ayaklardan ya da o ince bellerden haz duymuyorsundur da kaslı bir göğüsten haz almaya başlamışsındır. Kulucu etkisi dediğimiz bir etki var. Bu etki daha önce bir farelerde test edilmiş. Fareyi alıyorlar erkek, bir tane dişi koyuyorlar aynı yere. Bu erkekle dişi belli bir süre çiftleşiyor ve bir yerden sonra dişi çiftleşmeye istekli olsa bile erkek fare çiftleşmek istemiyor. Çünkü aynı dişiden sıkıldı. Ama oraya sayısız bir sürü 50, 60, 100 dişi fare konuluyor. Yeni, farklı hepsi. Ve bu erkek fare bağışıklık sistemi çökene kadar boşalmaya devam ediyor. Fark ettiysen mantığı yok, sadece içgüdüleri var. Bağışıklık sistemi çökene kadar boşalıyor. Şimdi bunu insanlara çevirdiğin zaman bir de oraya porno eklediğin zaman şöyle bir sıkıntı var. Sen normalde mesela yemek yediğin zaman atıyorum bir almışsındır, elinde biftek vardır. Bifteği belli bir seviyeye kadar yersin. Protein kaynağı vesaire çok hızlı dolarsın. Ama alırsın eline bir tane dondurma. Saatlerce yersin. Saatlerce. Karnın çok doymaz. Çünkü doyurucu bir şey değil. Aynı zamanda bir o kadar da kalitesiz. Aynı şey porno için de geçerli. Atıyorum bir partnerin olsa, onunla sevişiyor olsan vesaire bir yerden sonra fiziksel bir yorgunluk çöker. 2 saat sonra, 3 saat sonra, 5 saat ya bir yerden sonra yorulur durursun. Ama pornoda böyle bir durum yok. Uyumadığını varsay ve bir fareyi al tamam mı? Pornonun başına koy. Farelerin çiftleştiğini görsün. Bu fare muhtemelen bayılana kadar izlemeye devam eder. Ki insanlar da bu yetiye sahip. Ki biz biraz daha zekiyiz. O yüzden bir yerden sonra bırakıyoruz. Yani en azından onu umut ediyorum. Ama sen şu anda açsan telefonunu ve saatlerce porno izlesen yorulmazsın. Bir sınırı yok.
Bugün 10 saat izlersin, yarın açar yine 10 saat izlersin. Mastürbasyon yapma demiyorum bak. Ondan bahsetmiyorum. Porno izlemekten. Açıp saatlerce izleyebilirsin. Tüm gün tek yaptığın iş bu olabilir. Ve sıkılmazsın da. Elin altında binlerce farklı kategoriden, binlerce farklı tipten, binlerce farklı etnik kökenden kadın var. Saatlerce devam edebilirsin. Ve en büyük bağımlılık sebeplerinden bir tanesi de bu. Sıkılmıyorsun ve doyamıyorsun da. Pornonun sana zarar verdiğini biliyorsun da abi. Mastürbasyon da mı zararlı? Sonuçta porno izlemeden mastürbasyon yapamaz mıyım? Yapabilirsin. Ama ben önermiyorum. Çünkü şöyle. Şimdi öncelikle bunu yaptığın zaman zaten içine işlemiş bir düşünce var. Bunu yaptığın zaman utanıyorsun. Atıyorum diyelim daha yeni mastürbasyon yaptın. Gittin işte ailen içerideki odadaydı. İçerideki odaya gittin. İçine bir özgüven düşüklüğü oluyor. Bu pek istediğimiz bir şey değil tahmin edersin ki. Ya da bunun yanında şöyle bir etkisi var. Nasıl hani bir kıza gidip konuşabildiğimden bahsetmiştim ya. Instagram'da almıştım falan sınav çıkışı. Eğer mastürbasyon yapıyor olsaydım, düzenli olarak boşalıyor olsaydım böyle bir şeye erişemezdim. Çünkü içimdeki o yabani istek olmazdı. O vahşi istek olmazdı o kıza karşı. Bu sadece porno ile alakalı değil. Kendi dokunmakla da alakalı. Testosteron seviyelerine geldiğim zaman her zaman şunu görüyorum işte. Bir defa yapsan haftada, 2 defa yapsan testosteron için en iyisi maalesef. Testosteron seviyede 1. haftanın sonunda tavan yapıyor. Ama 1. haftada tavan yaptıktan sonra düşmeye başlıyor. Eğer sen hiç mastürbasyon yapmazsan bu seviyeler aşağı yukarı yavaş yavaş böyle artmaya devam ediyor. Çok yavaş, çok yavaş. Şu anda işte yine şey diyebilirsin. Abi ben işte yine de yapacağım, o peak seviyesini göreyim, haftada birden sıkıntı gelmez vesaire. Bunları söylüyorum ki bir bildiğim var. Ki sadece benim değil, Mike Tyson'ın ve Cenk Hoca'nın da bir bildiği varmış ki şunu söylüyor. Ben garımı... Mike Tyson'ın dediği gibi. Mike Tyson ne dediydi? Mike Tyson dediydi. Lan beyaz çocuk dedi. Ben 1 yıl karımı sikmedim lan. Sırf şampiyon olayım diye dedi. Sen ne söylüyorsun? Bana ne Andrew Golota'dan? Mike Tyson bunu şu yüzden söylüyor. Adam profesyonel bir dövüşçü. İçinde o vahşilik ne kadar varsa onun içine yarar. Çünkü sonuçta karşıdaki insanı dövmeye oynuyorsun. İlla karşıdaki insanı dövmeye oynamana gerek yok. Ya da 1-2 yıl boyunca eşinle bir ilişkiye girmemene de gerek yok. Sadece kendine dokunma yeter. Sonuçta sen profesyonel bir dövüşçü falan değilsin. Hayatında bazı şeyleri düzene sokmaya çalışan, belki de normal insandan daha fazla başarılı olmak isteyen bir insansın. O yüzden kendine dokunmasan yeter ama bunu niye yaptığını da bil. Mastürbasyonun bir diğer zararı şu. Normalde alfa goriller dişi gorillerle çiftleşir ve betalar da kenardan izler. Durum budur. Senin durumun da aslında biraz buna benziyor. Dışarıda sürekli başka kadınlarla beraber olan insanlar var ya da kendi bir partner bulmuş ve onunla beraber olan insanlar var. Ama sen hala ellerine bakıyorsun. Bu normal bir durum değil. Kendi kendine ister istemez diyorsun ki ben bir kadın bulamıyorum ve bu yüzden kendi kendime muhtacım. Ki bunu da geçelim. Diyelim ki porno izleyerek yapıyorsun bu işi. Farklı bir bakış açından bakmanı istiyorum senin. Diyelim ki bir kadınla bir erkek orada işte işleri görüyorlar. Sen de ona bakıp mastürbasyon yapıyorsun. Bu ne demek? Bir kadının başka bir erkek tarafından ve sen de bundan zevk alıyorsun. Bunun ne kadar sapkınca ya da ezikçe diyeceğim. Çünkü öyle. Bu kelimeler seni üzebilir ya da kalbini acıtabilir. Ama belki de acıtması gerekiyordur. Etrafındaki o işte pornoda sıkıntı yok ya, mastürbasyonun arada sırada tavsiye aldığın insanların hayatına bir bak. Bu insanlar gibi mi yaşamak istiyorsun? Onu bir düşün. Eğer öyle yaşamak istiyorsan tavsiye alabilirsin, sıkıntı yok. Ama eğer diyorsan ben ulan bu eleman kim de bana tavsiye veriyor? Özellikle bu eleman bu konuda bilir kişi mi? Okumuş mu, etmiş mi? Ve cevabın hayırsa o zaman bu insanı dinleme. Benim mastürbasyonla alakalı bulduğum en büyük sıkıntı haftada birle kalmaması. Kendi kendine diyorsun ki evet artık porno izlemeyeceğim ve sadece haftada bir mastürbasyon yapacağım ve onları da atıyorum her pazar günü yapacağım. Okey, güzel. Bunda bir sıkıntı yok. Yapabilirsen tabii. Ama bizler robot değiliz. Haftada birle kalmayacak. Daha önce ben de yaşadım. Tecrübeyle sabit konuşuyorum. Kendi kendime dedim ki okey bundan sonra haftada 1, haftada 2 ya da. Olmuyor abi, haftada 1 ile 2 ile kalmıyor. O sıklık bir şekilde artıyor. Ya da diyorsun ki işte ben pornoyla yapmayacağım ya da herhangi bir görsel kullanmayacağım. Kullanıyorsun. 1 hafta 2 hafta yapmıyorsun bunu. 1-2 hafta güzel gidiyor. Ama sonra bir bakmışsın işte telefondan böyle bir takılırken kendini buluyorsun. Bir bakmışsın yanlışlıkla bir siteye girmişsin. Ki bunu zamanında ben de yapıyordum. Twitter'da, Reddit'te. Böyle hem içerisinde bilgilendirici postlar bulunan hem de arada sırada çıplaklık, porno içerebilen sitelerden bahsediyorum. İşte girerdim derdim kendime işte zaten haber görmek için giriyorum falan filan ama o sırada kesinlikle durum bu değil. İçten içe biliyordum. İşte karşıma porno çıksa da işte ben de o hesaba girsem, o hesabın da birazcık postlarına kaydırsam. Ne varmış? Tamamen işte şans eseri karşıma çıktı. Ki alakası yok. Bunu ben de yapıyordum. İlk başta diyorsun ki işte her şey güzel gidecek. Gitmiyor abi. Ya da diyorsun ki işte şu anda Reddit'teyim, şu anda Twitter'dayım ve tweet okuyorum. Bakayım güncel neler olmuş. Bu sefer hangi sosyal medya uygulaması yasaklanıyor? Fıtı 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 fıtı. İşte çıplak bir kadın. Hiç de beklemiyordum. Tıklıyorsun, profilini inceliyorsun. Ne kadar da güzel bir kadın ve sen daha fark etmeden her şey bitmiş oluyor. Kendi beyninin, kendi elindeki, kendi vücudun üzerindeki kontrolü bu kadar küçümseme. Bu gerçekten kendini küçümsemektir. Kendini
aşağı görmektir. Ve en başta kendi kandırma. Haftada bir yapacağım. Yetmeyecek ki. Şey dersin mesela. İşte bu hafta 3-4 kere oldu ama bir sonraki... Gerçekten mi? Sadece bu haftaya özel mi oldu? Ben bu yüzden kangrenli bir kolun en baştan, en kökünden kesilmesi gerektiği kanaatindeyim. Eğer baktın parmakların morardıysa o kangren işte kolunu kaybetmene sebep olacaksa hiç uğraşma. Direkt kes. En azından sıkıntılarıyla uğraşmazsın. NoFap'e ilk başladığım zaman her zaman 1-2 hafta sürüyordu. Ya da 1 ay, 2 ay. Bir ara 3-4 aya kadar çıkmıştım ama onu da kontrollü bir şekilde bırakmam gerekmişti. Bir türlü düzenli gidemiyordum. Bu yıllarca sürdü. Sonuçta ben artık aklıma 7-8 yıl boyunca o porno alışkanlığını, o bağımlılığı, kendimi rahatlatmayı bazı şeylere koşullandırmışım. Kendime böyle bir alışkanlık edinmişim 7-8 yıl boyunca. Bunu da öyle birkaç ayda bırakmayı bekleyemezsin. Ya da belki de bir yılda bile bırakamayabilirsin. Bunda sıkıntı yok. NoFap'in en büyük sıkıntı taraflarından bir tanesi şu. Sana sürekli diyorlar işte bundan sonra işte gün şundasın, gün bundasın. Günlerini sayma. NoFap'teysen ve eğer sen günlerini sayıyorsan %99 ihtimalle başarısız olacaksın. Abi sen başta o günü bir şekilde unutmaya çalış. O günü not alma. Aradan 2-3 hafta geçsin. Kendi kendine de ki ben şu anda hangi günde olduğumu bilmiyorum. Ama bunu bırakacağım. Hatta bıraktım. Şundan bahsediyorum. Eğer sen kendini günleri sayarak ve işte ben pornoyu, mastürbasyonu bırakmaya çalışan bir insanım diye koşullandırırsan sen hala pornoyu ve mastürbasyonu bırakmaya çalışan bir insansın. Kendini böyle görmemen lazım. Eğer sen gerçekten eminsen ve gerçekten bırakma konusunda ciddiysen kendi kendine de ki ben pornoyu ve mastürbasyonu bıraktım. Bir daha da izlemiyorum, bir daha da kendime dokunmuyorum. Bu kadar basit. Ve buna gerçekten inanırsan, bak işte kendime çok bu değil. Gerçekten inanırsan o zaman bırakırsın. Kendi o kadar küçümsemeye alışmışsın ki yıllar boyunca kendi beynini, kendi bilişsel gücünü. Şu an sana bunu söyleyeyim. İşte ulan boşuna hayal sat. Hayır abi. Hayatımın başka yerlerinde gördüm ya bunu. Yapmayacağım dediğin şeyi yapmadığın zaman ve gerçekten kendine yapmayacağına da inandırdıysan yapmazsın. Nokta. NoFap'teki başka bir toksiklik ise şu. Sen diyelim ki bir ay boyunca şekeri bıraktın ve gittin işte bir ayın sonunda bir tane aldın, çikolata yedin. Güzel, afiyet olsun. Senin beynin bu en baştaki haline geri dönmüyor. Yani o senin bir aylık şekeri bırakma sürecinin en başına geri dönmüyorsun. NoFap'te sıkıntı şu. Sen gün saydığın zaman senin mentalitenin de kötü etkiliyor. Diyorsun ki ulan ya işte en başa döndük artık işte o kadar uğraştım çok gitmedi. Sakin ol oğlum. Hiçbir şey yok. Sen o kadar gün kendini bir şeyden uzak tuttun, tebrik ederim. Ve bu sana bir şey olarak geri döndü. Bir sonrakinde belki daha da uzağa gideceksin. Ya da bu yolda bir şeyler öğrendin. Beynin eskisine göre daha temiz. Kendisini belki bir miktar daha yeniledi. Aynı seviyeye düşmedin ki. Bu yüzden gün saymak başlı başına bir saçmalık. Ve kendi bu durumunu sıfırladığın zaman, kendi streğini bozduğun zaman kendine bu kadar yüklenme. En büyük yanılsamalardan bir tanesi de şu. İnsanlar sürekli diyor ki işte işte ben porno izlemiyorum. Bakıyorsun abi Instagram'da takip ettiklerine modeller var. Bikini modelleri, fitness modelleri. Ne farkı var? Bak şunu anlamanı istiyorum. Porno dediğin şey sadece oynayan karelerden ve çıplak insanlardan ibaret değil. Porno dediğin şey bir şey seni yeterince uyarıyorsa cinsel anlamda illa tamamen çıplak olmasına gerek yok. Atıyorum bikinili kadınlara bakıyorsun da bu da pornodur. Ama soft pornodur. Daha hafif. Seni o kadar kötü etkilemez ama yine etkiler. Yine pornodur sonuçta. Bunun uç tarafları da var, düşük tarafları da var ama elinde sonunda hepsi porno kategorisinde. O yüzden eğer Instagram'da model takip ediyorsan artık 2024'teyiz. Takip etme. Şu kadınların gidip de işte Instagram fotoğraflarını beğenip ezik gibi. Zaten like için yapılıyor hepsi. Zaten mastürbasyon ve porno bağımlısı erkeklerin kendilerine gelip beğeni bırakması için atılan postları gidip beğenme. Bu kadınları gidip takip etme. Hesaplarına girme. Bu illa bir model olmak zorunda da değil. Atıyorum bir arkadaşın vardır. Bir kız okuldan tanıdığın. Ve seni uyardığı içerikler paylaşıyordur, tamam mı? Bikinili fotoğraflar atıyordur atıyorum. Ya da daha farklı, daha açık. Bilmiyorum. Bu kız da takipten çık. İşte ama o benim arkadaşım işte onlar da... oğlum. Senin mental sağlığından, senin kendi olan bakış açından daha mı önemli bu kızı takip etmek? Birazcık şey yap ya. Artıları ve eksileri tart. Kendi kendine hani bunu söylerken bile işte o benim arkadaşım ya da işte o model aslında ben işte fitness öğrenmek için takip ediyordum. İşte karın nasıl çalışılır o kadını... Kendini kandırmayı bırak. Bu kadar da güçsüz değilsin. Beni bu yolda en çok tahrip eden, benim en çok başa dönmemi sağlayan şey ya da başa dönmeme sebep olan şey kötü bir uykuydu. Kötü uyuduğum zaman bunu ciddi söylüyorum bu arada. Kamu spot falan değil. Atıyorum o gün işte böyle mi kalktım, yorgun mu kalktım? Çok böyle uyuyamadım mı? Normalde 8 saat, 8,5 saat uyuyorsam 6 saat mi uyuyorum, 5 saat mi uyuyorum? Kalkıyordum ve o kadar iradem düşük oluyordu ki. Ben artık o yüzden ne zaman kötü uyku uyusam kendimden korkuyorum. Çünkü iradem çok daha güçsüzleşiyor. Herhangi bir şeye karşı. Yemeklere karşı da daha çok böyle işte dışarıdan bir şey sipariş edesim. Evde çikolata varsa gidip çikolatayı yiyesim. Ya da işte içimde herhangi bir kıpırtı varsa gidip hemen porno izleyesim geliyordu. Ve
benim başa dönmelerimin, bu yolda başarısız olmamdaki belki olayların %70'inin sebebi kötü uykudur. Hiç abartmıyorum. Normal bir uyku uyuduğum zaman o dinçlilikle, o güçle hayatta bırakmıyorum abi. Ama ne zaman kötü uyusam beni bir şekilde gafil avlıyordu. %70 diyorum bak. Ki sadece beni değil, insanlar da genel olarak rezalet etkiler. Çünkü uyku senin ister istemez, kötü uyku iradeni düşürüyor. Bu kadar bir gerçek. Şimdi sana NoFap konusunda verebileceğim en büyük tavsiye, ki bunu gerçekten niye hiç kimse konuşmayı bilmiyorum. Bunun üstüne ekstra bir video da yapacağım. Çat diye bırakmıyorsun. NoFap'teki en büyük sıkıntı şu: insanlar bir anda hop bırakıyor abi her şeyi. Diyor ki tamam, bundan sonra hiç yapmıyorum. Hadi ya. Bir hafta sonra görüşürüz. Nasıl sigarayı bırakmak isteyen insanlar alıyor sigarayı. İşte normalde günde 2 paket içiyordum, 1 pakete düşürdüm. Abi çok iyisin. Ondan sonra işte diyor ki artık bir paket de değil, 20 tane de değil. Artık işte 15 tane içiyorum falan. Aynısını yapacağız. Ki bu bağımlılık ondan daha kötü. O yüzden artık taktiğimiz şu: atıyorum, her gün bir kere mastürbasyon yapan birisi misin? Her gün porno mu izliyorsun? Bundan sonra yapacağın şey şu: diyelim ki her ne kadar kulağa aptalca gelse de, otistik gibi gelse de, ayda 30 defa yapıyorsun demek ki toplam. Her gün yapıyorsan. Artık bunu 30 değil 25'e düşürüyorsun. Aylık bir kotan vardı. Artık 30 değil 25. Yani artık bazı günler fire vermen gerekecek. Mastürbasyon yapamayacaksın. Okey, güzel. İyi bir gelişme. Bu ayı 25 ile atlattık. Önümüzdeki ay 20. Sonra 15. Sonra 10. 8. 5. Sonra belki haftada bir. 2 haftada bir. Ayda bir. Bunun ne kadar daha gerçekçi olduğunu farkındasın değil mi? İnsanlar pornonun etkilerinden o kadar fazla korkuyor ki hemen kurtulmaya çalışıyor. Diyor ki işte ulan beynim kalmadı. Yok işte ulan kızlarla aramın iyi olması lazım. İyi bir ilişki kurmam lazım. Evet öyle. Ama şunun da farkında ol: sen bu alışkanlığı son 3 ayda kazanmadın. Son 1 yılda kazanmadın. Yıllardır beynini zaten buna koşullandırıyorsun. Ne zaman stresli hissetsen ya da ne zaman bir başarısızlık olsa, ne zaman evde yalnız kalsan kendini buna koşullandırmışsın. O yüzden bırakmak da zaman alacak. Kendine bir strateji oluştur. Günde 2 defa mı yapıyorsun? Bu ayda 60 yapar. 60'ı ne yapacaksın? 50'ye düşürdün. 30'a belki sonra. Biraz daha hızlı düşürüyoruz. Sayı daha yüksek. Ya da işte 35'e düşürürüz. Bu senin bileceğin iş. Bir bile düşürebilirsin ya. Diyorum 30, 29, 28, 27, 26. En azından 3 yıl içinde tamamen bundan kurtulmuş olursun. Tamamen. Bu videonun geri kalanında birazcık daha rahatsız edici konulardan bahsedeceğim. Çünkü bu insanların biraz daha karanlık tarafı olacak. İlk önce şundan bahsedeyim. Porno sektöründe uğrayan, kandırılan, şantaj yapılan bir sürü kadın var. Sen bunu laptop karşısında görmüyorsun ama bu kamera arkasında gerçekleşilen şeyler gerçekten çok iğrenç. Ve bunu geçtim. Bir kadının toplum içerisinde bir erkekle beraber olduğu zaman evli değilse nasıl bakıldığını, hangi gözle bakıldığını, diğer erkekler tarafından nasıl görüldüğünü de biliyorsun. Ve bu kadınlar yine de para kazanmak için bunu bir şekilde göze alıyorlar. Ve az önce de saydım işte, şantaj yapılan, zorla kamera karşısına koyulan kadınlar var. Ve sen farkında olmadan bunları da izliyorsun. Çünkü hepsi kamera önünde, montaj. Nereden bileceksin ki? Senin orada izlediğin bir annenin, bir babanın kızı. Kötü durumda muhtemelen. Kendisini bu yolda bulmuş ve sen de ona bakarak kendi başka bir erkek tarafından tabii sevişirken buna bakıp haz alıyorsun. Bu problemli bir süreç. Ve seni biraz daha ağır konulara da sokayım. Daha öncesinde bahsettik ya işte. Çok fazla kategori var. Evet. Senin beynindeki sinir yolları bunları izledikçe gitgide güçleniyor. Senin bu dopaminin gitgide artıyor. Ve bir yerden sonra o dopamin temel seviyen arttığı zaman yani o vücudun alışıyor. Bir bağımlılık geliştiriyorsun. Yani bu şey gibi düşün. Kumar bağımlıları atıyorum 100 lira oynuyorsa artık 1000 lira oynuyor. Evi falan basıyor. Çünkü eskisi artık zevk vermiyor. Biraz daha üst kademelere çıkmak zorunda. Uyuşturucu bağımlılarında da aynı şey var. Eskiden atıyorum 1 doz alıyorsa artık 2 doz, 3 doz. Bu yüzden insanlar ölüyor eninde sonunda. Şimdi porno da bir bağımlılık. Orada nasıl dozu arttırıyorsun? Daha fazla mı porno izliyorsun? İzlediğin kategoriler değişiyor. Daha önce görmüşsündür. Bu işte sıkışma falan işte. Diyor ki işte üvey kardeşim işte kolum yok işte makineye sıkıştı, yok işte koltuğun şurasına sıkıştı falan. Sonra üvey kardeşi gelir, erkek falan. Der sıkıştın mı, dur yardım edeyim, zar surt. İlla ki görmüşsündür bunları. O kadar ünlü ki. Burada 2 tane sıkıntılı nokta var. Birincisi bunun porno olması. Çünkü direkt kardeş diyemez. İllegal. Tamamen. O yüzden üvey diyorlar ama videonun içerisinde tamamen kardeş gibi davranıyorlar. Tek farkı üvey kardeş demesi birbirlerine. Daha büyük sıkıntısı şu: bu bir yere sıkıştım temalı pornolar aslında İyi düşün. Kadın bir yere sıkışıyor. Herhangi bir şekilde yardım eden birisi yok. O sırada etrafta kimse yok. Hareket edemiyor. Hareketi kısıtlanmış durumda. Ve bir erkek onu kendi isteği için karşısındaki insan bir şey dese de demese de kullanıyor. Ki bunun ne kadar insan tarafından izlendiğini bir düşün. Milyonlar.
İnsanlar şey diyor, of ya ulan diyor, fanteziye bak zarsurt. Bunun esprileri dönüyor. Ki gerçek illegal bir şey olduğu için bu tarz farklı varyasyonlar, insanların içindeki o güdüyü, o karanlık tarafı körükleyen varyasyonlar çekiliyor. Ve sen de bunu hiçbir sorun yok gibi izliyorsun. Hiçbir sorun olmadığını zannediyorsun. Ya da sana daha farklı bir şeyden bahsedeyim. Heteroseksüel olmasına rağmen gay pornosu izleyen erkek oranı 5'te 1. Ve bundan zevk alan, izleyene değil. Ve bazı insanlar sırf uyarılma anında daha böyle kandırılmaya açık, daha farklı fantezilere açık olduğu için. Çünkü o sırada azmışsın zaten abi. Kadınlardan hoşlanan bir erkek bile olsan gidip gay pornosu izleyebiliyorsun. Ya da bunun tam tersini belirten insanlar da var. Gay olmasına rağmen, gay bir evliliğin içinde olmasına, bir kocası olmasına rağmen bir erkeğin heteroseksüel pornosu izleyen erkekler de var. Ya da sırf porno izlediği için sonuçta orada bir kadınla bir erkeğin beraber olmasını izliyorsun. Kak olan insanlar var. Yani kaktan kastım şu, bilmiyorsan. Sevdiği kadının ya da partnerinin başka bir erkekle beraber olmasını izleyip bundan zevk alan erkek. Ya da partner. Neysen artık. Çünkü pornoda yaptığın tek şey bu. Tam olarak bunu yapıyorsun. Yaptığın başka bir şey yok. Kendin arzuladığın bireyin başka birisiyle beraber olmasını izliyorsun ve bundan zevk duyuyorsun. Porno dediğin şey öyle işte üstüne işte porno çok komik zarsurt deyip işte sağa sola atılabilecek bir konu değil. Bu kadar basit değil. Senin bu değişen, ilerleyen kategorilerin bir yerden sonra ilişkiye de, bir yerden sonra kadınlara karşı şiddete de, ki bir tanesi evrilebiliyor. Daha kötülerine de olabiliyor. Yani trans pornolarını izleyip de böyle ulan ne kadar güzelmiş dersin belki ama içten içe bilirsin ki ulan ben niye bunu izliyorum? Ben bundan niye zevk duyuyorum? Yönelimin mi değişiyor? Hayır, yönelimin falan değişmiyor. Sadece uyarılma anındayken diyorsun ki okey yani bu fena da değilmiş. Çünkü o sırada sınırlar ortadan kalkıyor ve sana daha da iğrenç bir şey söyleyeyim mi? Bir araştırma yapılıyor ki sana koyacağım. Kitapta bu tabloları çekmiştim fotoğrafına. Erkekler uyarılma öncesi ve uyarılma sonrası bazı illegal, bazı ya da normal durumlara bir puan veriyor işte. Bunu şu anda ne kadar işte 0 ile 100 arası puanlıyorlar. 100 işte yaparım, 0 ki hayatta yapmam. Ve ne kadar değişeceğine bakıyorlar ve içlerinde gerçekten tabloyu biraz incele. İğrenç şeyler de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve her birinde uyarıldığı zaman bir birey o illegal, o normalde iğrenç olarak göreceği şeyi yapmaya daha meyilli oluyor. İşte senin bu zayıflığından faydalanıyor porno siteleri, pornolar. Seni uyarılmış haldeyken daha farklı fantezilere sürükleyebiliyorlar. En sonunda ne oluyor? Karşı ulan diyorsun ki oha, kardeşime karşı bir çekimim mi var? Anneme karşı, babama karşı. Sen de buna koşullandırmışsın çünkü yıllarca. Çünkü böyle şeyler izlemişsin. Ya da artık öyle bir seviyeye gelmişsindir ki artık birisiyle ilişki kuruyorken, birisiyle sevişme esnasındayken kardeşini düşünmen gerekiyordur. Bunların kulağa ne kadar iğrenç geldiğini farkındayım. Ama bunlar insan doğası. Ve kimse konuşmuyor. Çünkü herkes çok yumuşak götlü. Herkes işte 55 yıldır, 38 yıldır hiç porno izlemiyor, hiç mastürbasyon yapmıyor. O gördüğün tüm influencerlar, tüm kişisel gelişim kanalları ya da internette okuduğun hiç kimse, hiçbir arkadaşın porno izlemiyor zaten. Ve hani insanlar bunu söylemekten korkuyor. Çünkü şey diyor, ulan acaba işte insanlar benim böyle olduğumu mu düşünür? Bunları sen ben konuşmazsan kim konuşacak? Bunları senin yüzüne birisi vurmazsa kim vuracak? Bu işin böyle sıkıntıları var abi. Bunu bilerek tüket. Bundan sonra hayır abi ben işte nofap yapmayacağım. Yani nofap çatısı altında kullanmamıza da gerek yok. İşte bundan sonra porno izlemeye devam et. İzle tamam ama bunları bilerek izle. 3-5 yıl sonra böyle abidik gubidik faşist değil, fetişler geliştirebileceğini bilerek izle. Dersin ki hayır abi işte ben hayatta öyle bir şey yapmam. İyi. 3-5 yıl sonra sen hala kendini başka bir partner olmaksızın ya da partner olsa da buna koşullandırdıktan sonra görürüm yine. Ya umarım görüşmeyiz de böyle birisiysen. Ya görüşürüz yani. Ya belki bir ara karşılaşırız. Videonun burasına kadar izlediysen öncelikle seni tebrik ederim. Böyle bir bağımlılığa karşı yine de bir savaş halindesin. Eğer bundan önce çıktıysan zaten bunu göremeyeceksin. O yüzden bundan hiçbir şekilde haberin olmayacak ama sana şimdiye kadar benim de uğraştığım ama arada sırada böyle başarısız olduğumu söyledim. İşte 1 hafta 2 hafta gidiyorum dedim, 1 ay 2 ay gidiyorum dedim. Ben öyle işte peygamberim yıllardır çekmedim zarsut diyen tiplerden değilim abi. Elimden gelince transparan olmaya çalışıyorum. Çünkü kişisel gelişim dediğin şey eğer bir içerik üreticisiysen işte zeki olmak için yapılacak 10 şey deyip 10 tane zar madde sıralamakla olmuyor. Bunu internetten de okursun. Karşısındaki insanın kendi deneyimleri anlatmasına ihtiyacın var. Zaten benim videoda çekmemi sağlayan şey bu. Kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Kendim nasıl aşmışım? Eğer durumumuz örtüşüyorsa gel beraber yapalım bunu. Eğer bir YouTube kanalı açıyorsan bunu böyle yapman gerekir. En azından benim düşüncem bu. Buradaki kaliteyi sağlayan şey budur. O yüzden benim teklifim gel beraber bırakalım.
Benimle aynı seviyede olmak zorunda değilsin. Belki şu anda günde 5 defa yapıyorsundur. Bu ayda 150 yapar. Tamam, sıkıntı yok. Bunu yavaş yavaş bırakırsın. 150'den 130'a çekersin. 110'a çekersin. Sıkıntı yok. Ama ben zaten belli bir süredir yapmıyorum, ancak bu videodan sonra da yapmayacağıma sana karşı söz veriyorum. Eğer bu sözümü bir şekilde bozarsam da bunu herhangi bir videoda zaten söylerim ilerleyen videolarda. Ama sen gece yatağında yatarken işte ulan bu yolda da tek başımayım diye düşünme. Çünkü ben de seninle aynı zorlukları yaşıyor olacağım. Ve emin ol, bana kaybetmek istemezsin. Gel beraber bu işin üstesinden gelelim. Bu işte tek başına değilsin. Sürekli işte etrafındaki insanlar izliyor ya da işte hayata bir kere geldim. Ne olacak işte bu zevklerden mahrum kalmasam diye düşünme. Çünkü dediğim gibi aynılarını ben de çekiyor olacağım. Gel beraber bu işten tamamen kurtulalım. Sana teklifim bu ve buraya kadar izlediysen de bu teklifi öğrenmeyi hak ediyorsun. Beraber daha iyi günlere. Siyasetçiler gibi. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere. Bye.